Televizyon dünyasında birçok yeni dizi yayın hayatına başlarken bazı diziler maalesef final kararı aşamasına geliyor. Bu durumun yaşanmasındaki en önemli etken hiç şüphesiz alınan reytingler, maliyetlerin çok yüksek olması ve diğer gelişmeler. Bu videomuzda final yapacak tam 8 diziyi kısaca sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Küçük kasaba hikayesiyle fenomen olan TRT1'in Gönül Dağı dizisi şimdiye kadar büyük başarılara imza atarak 6. sezona kadar geldi. Yeni sezon başladığında ABC kategorisinde 20 Eylül'de 5.21 reytingle zirvede olan dizi 4 Ekim'de 5.07'ye, 11 Ekim'de ise 4.19'da geriledi. 3 kategoride de gözle görülür düşüşler yaşandı. Ayrıca yeni başlayan Güller ve Günahlar dizisi izleyici kitlesinin bir kısmını kendine çektiği için bu durum Gönül Dağı dizisini de etkiledi. Ancak dizinin total reytingleri hala normalin üzerinde ve kanalın en güvenilir yapımlarından biri. Uzun soluklu olması ve reytinglerin önceki sezonlara göre giderek düşmesi nedeniyle bu sezon sonunda fenomen diziye veda etme ihtimali çok yüksek. ATV'nin salı akşamları yayınlanan Halit Özgürsarı ve Özge Yağız'ın Karadeniz temalı aşk hikayesini anlatan yeni dizisi Gözleri Karadeniz ilk bölümüyle çok iddialı başlamıştı. 7 Ekim akşamı ve birçok kez totalde birinci oldu. Ancak izlenme oranı total grubunda 4.50 iken ertesi hafta ABC1 grubunda 3.02 reyting ve AB grubunda 1.87'lik reytingle ancak 10. sıralara kadar düştü. Özellikle AB grubundaki zayıflık kanal için kırmızı alarm. Yani dizi açılıştan sonraki bölümlerde ufak düşüşler yaşadı. Dizinin elde ettiği reyting kabaca %3'lük oranları bulsa da bu grup için beklentinin altında kalıyor. Yine de özellikle totalde pozitif reytingler alması olumlu. Fakat reytinglerini artırmadığı sürece yakında final kararı kaçınılmaz olacaktır. TRT1'in tarihi dizisi Mehmet Fetihler Sultanı 3. sezonuyla da ilgiyle izlenen diziler arasında. Yeni sezonda ABC grubunda 30 Eylül'de 3.73 reytingle 5. sıradayken 7 Ekim'de 4.83 reytingle günün birincisi oldu. Salı günleri rakiplerine göre daha dirençli dursa da artan dizi maliyetleri sebebiyle bu reytinglerin biraz daha yükselmesi lazım. Başarılı dizinin yüksek bütçe ve sabit izleyici kitlesiyle yoluna devam edebilmesi için şu anki ortalama reytinglerin altına kesinlikle düşmemesi gerek. En ufak bir düşüş trendi yaşanırsa bu sezon sonunda Haziran ayında final kararı alınacaktır. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrolü olduğu estetik cerrahi temalı ATV'nin yeni drama dizisi Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosuyla çok iddialıydı. Açılış bölümünde totalde 3.12 reytingle 2. sırada ve ABC grubunda 2.94 reyting alarak 4. sırada başladı. İkinci bölümünde ise özellikle AB ve ABC grubunda belirgin bir düşüş yaşandı. Elbette bu hızlı düşüşte aynı gün yayına başlayan Güller ve Günahlar dizisinin etkisi büyük. Dizinin reytinglerinin beklenenin çok altında olması nedeniyle hızlı düşüş ve rekabet göz önüne alındığında erken final kararı bile alınabilir. Dizinin reytinglerinin kesinlikle 3'ün altına düşmemesi gerek. Ancak tutulması çok zor görünüyor. Star TV'nin Halit Ergenç'li dizisi Kral Kaybederse, gizemli, eğlenceli hikayesi ve Kenan Baran karakterinin etkisiyle geçtiğimiz sezon çok başarılı reytinglerle birçok kez zirvede yer aldı ve adından sıkça söz ettirdi. Ancak ikinci sezonda durumlar çok farklı oldu. Salı günleri birçok diziyle rekabet halinde olan Kral Kaybederse, son bölümlerinde sürekli olarak ortalamanın altında reytingler aldı. Ayrıca sosyal medyadaki ilgi geçen sezona göre azaldı. Reytinglerdeki kan kaybı ve reklam gelirlerinin yetersizliği nedeniyle final senaryoları konuşulmaya başlandı. Reytinglerde gözle görülür bir toparlanma olmazsa, ki bu çok zor görünüyor, maalesef çok yakında final kararı alınır. Queen of Tears'ın yerli uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisi, başrollerinde büyük bir hayran kitlesi olan Hande Erçel ve Barış Arduç'a rağmen reytinglerde pek tutunamadı. Büyük beklentilerle başlayan dizinin ilk bölümü beklentilerin altında açılış yaptı ve şimdiye kadarki bölümlerinde 3 kategoride de genel olarak 3 puanın altında reyting aldı. Fakat bu diziyle ilgili şöyle bir durum var. Reytingler düşük gitse de erken final kararı alınmayacak. Çünkü dizinin yurt dışı satışları iyi seviyede. Kısacası Türkiye'de tutunamayan ama yurt dışında iyi izlenen Aşk ve Gözyaşı dizisi erken final yapmayacak. Fakat sezonun sonlarına doğru final yaparak ekran macerasına noktayı koyacak. Show TV'nin 3. sezonuyla yayın hayatına devam eden Bahar dizisi önceki sezonlarda açık ara zirveye oturuyordu. Çok yüksek reytingler alarak 3 kategoride de birinciliğe alışmıştı. Ancak sezonlar geçtikçe reytingler bir düşüş trendine girdi ve özellikle ilk sezonda alınan reytinglerden eser kalmadı. Demet Evgar'ın başrolde olduğu aile draması sezon başında favoriydi. Ancak son reytinglerle ortalamanın altına gelindi.
Son haftalarda reytinglerde dalgalanma yaşayan dizi bu sezon sonuna kadar yayın hayatına devam eder. Ancak mevcut reytinglerle sezon sonunda ekranlara veda eder. Hatta reytingler daha da düşerse sezon sonu bile beklenmeden final kararı alınabilir. Çünkü halihazırdaki reytingler 4. sezonu imkansız hale getirdi. İkinci sezonuyla adından söz ettirmeye devam eden Sahipsizler, geçtiğimiz sezon duygusal hikayesiyle geniş kitlelere hitap ederek adeta fenomen oldu ve özellikle Total grubunda aldığı yüksek reytinglerle birçok kez birincilik koltuğuna oturdu. Aynı zamanda sosyal medyada da oldukça yüksek bir etkileşime sahip oldu. Ancak başarılı dizi özellikle AB ve ABC1 kategorilerinde 2.06 ve 3.63 reytinge kadar gerileyerek beklenen yüksek sıralarda yer alamadı. Hatta Total grubunda da geçen sezona göre daha düşük seviyede. Bunun olmasında çarşamba günleri Eşref Rüya'nın çok yüksek reytinglerle zirveye iyice yerleşmesinde etkisi var. Kısacası son bölümlerde reytinglerinde duraklama ve gerileme yaşayan Sahipsizler, eğer beklentileri karşılamazsa ve reytinglerini toparlayamazsa ne yazık ki ekranlarda tutunamayacak ve final yapan diziler arasında yer alacak. Son gidişat maalesef bunu gösteriyor. Peki siz hangi dizileri izliyorsunuz ve sizce hangi diziler final yapmalı, hangileri yapmamalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.